Küçük bir lokum küpü, elçilerin her zaman başaramadığı bir şeyi başardı. Yabancılara Türkiye'yi bir tat, bir ikram hareketi ve bir şeker kutusu üzerinden hatırlattı. Bu yalnızca şeker ve nişastadan yapılan bir tatlı değildi. Lokum, Osmanlı İstanbul'unun yumuşak bir kartviziti, ticaret ürünü, hediye, misafirperverlik işareti ve Avrupa'nın severek satın aldığı Doğu imgesinin bir parçası haline geldi. Ama bu hikayede tuhaf bir nokta var. Türkiye ile en çok özdeşleşen bu tatlı sembolün kökeni hala tartışmalıdır. Onu saray şekercileriyle, Arapça bir adla, Fars ve Orta Doğu jel kıvamlı tatlılarıyla, Avrupa'daki şeker kimyasıyla ve Bahçekapı'daki tek bir dükkanla ilişkilendirmek mümkündür. Lokumun asıl bilmecesi neden tatlı olduğu değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nda tatlı zaten boldu. Şerbetler, helva, şekerlemeler, akide, badem ezmeleri, bayram ve saray ikramları. Asıl soru şudur: neden özellikle bu yumuşak, neredeyse ele uyum sağlayan lokma Türkiye'nin en tanınan imgelerinden biri oldu? Baklavanın tereyağı parıltısı ve kat kat hamuru vardır. Kahvenin koyu fincanı ve sohbeti. Şerbetin kokulu serinliği vardır. Lokumun ise dramatik bir görünüşü pek yoktur. O başka türlü etkiler. Gösterişle değil, dokuyla, yavaşça erime gücüyle ve zarif bir armağan hissi bırakmasıyla. Adı bile bizi tartışmalı bir alana götürür. Lokum kelimesi genellikle Arapçada parça, lokma, küçük pay anlamına gelen kökle ilişkilendirilir. Bir başka önemli ifade, rahat al-hulkum, yani boğaz rahatlığı ya da boğaza hoş gelen şey anlamına gelir. Rusça'da kullanılan rahat lukum adı da buradan gelir. Fakat daha burada bile karşımızda tek ve açık bir tarif değil, dillerden ve ticaret yollarından oluşan katmanlı bir hikaye vardır. Eski Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde benzer tatlılar loukumi, ratluk, rahat, halkum gibi adlarla anılmıştır. İsim, tüccarlarla, kahve fincanlarıyla, bayram kutularıyla ve büyük bir imparatorluğun hafızasıyla birlikte yol almıştır. İlk büyük çatışma şu soruyla başlar: lokumu kim icat etti? Türkiye'de yaygın anlatı, modern lokumu çoğu zaman Kastamonu'nun Araç ilçesinden gelip 1777 yılında İstanbul Bahçekapı'da küçük bir şekerci dükkanı açan Hacı Bekir'e bağlar. Bu anlatı önemlidir çünkü içinde yer, isim, şehir hafızası ve bugün de süren canlı bir devamlılık vardır. Fakat tatlı tarihçileri uyarır: şeker, bal, un ya da nişastayla yapılan yumuşak jel kıvamlı tatlılar Orta Doğu'da ve Fars dünyasında daha önce de vardı. Bu yüzden daha dürüst ifade şudur: Hacı Bekir muhtemelen bu tatlıyı yoktan var etmedi ama İstanbul'daki atölyesi onun tanınır biçimi ve itibarı olan kalıcı bir Osmanlı ürününe dönüşmesine yardım etti. Bunun neden özellikle İstanbul'da gerçekleştiğini anlamak için 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başı şehrini bir müze gibi değil, çalışan bir lezzet düzeni gibi görmek gerekir. Bahçekapı'da iskelelerin, çarşıların ve insan kalabalığının yanında küçük bir şekerci dükkanı büyük bir saray kazanı kadar etkili olabilirdi. Oraya şehir halkı, konak hizmetlileri, tüccarlar, yabancılar ve tatlıyı doymak için değil, incelik göstermek için alan insanlar gelirdi. Lokum bu şehre çok uygundu. Kesilebilir, kutuya yerleştirilebilir, misafire sunulabilir, hediye olarak gönderilebilir, yolculuğa çıkarılabilirdi. Tatlı, iletişimin kullanışlı bir biçimine dönüşüyordu. Bugün bildiğimiz lokum ortaya çıkmadan önce Osmanlı şekerleme tekniği başka bağlayıcılara dayanıyordu. Tatlılarda bal, pekmez, un, kuru yemiş, gül suyu, sakız, limon, portakal ve tarçın kullanılırdı. Fakat rafine şeker Osmanlı dünyasına daha güçlü biçimde girdikçe ve şekerleme işinde nişastayla çalışma yerleştikçe doku değişti. İşte burada temel nokta belirir. Lokum yalnızca tadıyla değil, tekniğiyle de önemlidir. Şeker temiz bir tatlılık, nişasta esnek bir yumuşaklık, uzun pişirme yarı saydam bir gövde, üstündeki pudra şekeri ve nişastaysa küplerin birbirine yapışmamasını sağlıyordu. Seyirci için bu sadece narin bir tatlıdır. Usta içinse ateş, zaman ve kıvamla yapılan hassas bir iştir.
İkinci tartışma neyin gerçek lokum sayılacağıyla ilgilidir. Kimi eski biçimi gül suyuyla ve neredeyse saydam tatlı kütleyle arar, kimi fıstıklı, cevizli, sakızlı, limonlu ya da bergamotlu lokumu klasik sayar. Bir başkası eski imparatorluk coğrafyasının farklı bölgelerinde kendi çeşitlerinin doğduğunu hatırlatır. Yunan lukumisi, Balkan ratluku, Arap ve Levanten akrabalar. Burada tek bir kazanan yoktur. Lokum tam da katı bir tarif değil, içine yerel koku, kuru yemiş, renk, hafıza ve pazar yerleştirilebilen kullanışlı bir doku olduğu için yaşamıştır. 19. yüzyılda Hacı Bekir'in İstanbul dükkanını düşünün. Raflarda kutular, tezgahta şekerlemeler, atölyenin derininde kaynayan ağır tatlı kütle. Yanında havanlar, bakır kaplar, şeker ve nişasta çuvalları. Burası yiyeceğin büyük bir hiyerarşiye bağlı olduğu Topkapı Sarayı mutfağı değildir. Ama sarayla bağ yine de kurulur. Hacı Bekir'in ünü Osmanlı Sarayı'na ulaşır ve ailenin tarihinde Şekercibaşı unvanı saraya tatlı sağlama göreviyle birlikte yer eder. Sultan II. Mahmut döneminde Hacı Bekir adı artık bir kalite işareti gibi duyulur. Böylece küçük bir dükkan, tatlı için neredeyse mühür kadar önemli olan şeyi kazanır. Şehrin güvenini ve sarayın dikkatini. Ama lokum yalnızca Osmanlı İmparatorluğu içinde meşhur olmadı. Avrupa hafızasında Turkish Delight adıyla belirdi. Bu adın kendisi bile adeta diplomatik bir kıyafet gibidir. Yaygın bir rivayete göre İngiliz bir gezgin tatlıyı denedi, ülkesine götürdü ve çevresindekilere bu adla ikram etmeye başladı. Güzel bir anlatıdır. Fakat mutfak efsanelerinde sıkça olduğu gibi sonuna kadar doğrulamak zordur. Yine de gerçek şudur. İngilizce konuşan dünya için lokum yalnızca bir ürün değil, küçük bir küpe yerleştirilmiş doğu imgesi. Bir tür Turkish Delight oldu. O andan itibaren tatlı iki ayrı hayat yaşamaya başladı. Türkiye'de tanıdık bir ikram, dışarıda egzotik bir işaret. Üçüncü çatışma tam burada başlar. Lokum gerçek bir Osmanlı tatlısı mıydı, yoksa Avrupa'nın doğu hayalinin bir parçası mı? Cevap rahatsız edici biçimde karmaşıktır. İkisi de. İstanbul'da yeniyor, hediye ediliyor, satılıyor, misafire sunuluyor, bayramlarla ve ziyaretlerle ilişkilendiriliyordu. Fakat imparatorluğun dışında vitrinlere, seyahat notlarına, hediye kutularına, harem, doğu pazarı ve ipek yastık anlatılarına giriyordu. Oysa gerçek dükkanda bunların çoğu hiç bulunmayabilirdi. Avrupa çoğu zaman yalnızca tatlıyı değil, kendi hayalinin doğrulanmasını istiyordu. Lokum bu rol için neredeyse kusursuzdu. Yumuşak, kokulu, alışılmadık ama kolay taşınır ve kolay satılır. Bu hikayenin nadir bir görsel tanığı da vardır. Hacı Bekir dükkanı 19. yüzyılda ressam Amedeo Preziosi tarafından resmedilmiştir. Bu tür görüntüler tarifi kanıtladığı için değil, mekanın statüsünü gösterdiği için önemlidir. Şekerci dükkanı, kahvehaneler, çarşılar, iskeleler ve baharat dükkanları gibi İstanbul'un şehir yüzünün bir parçası oldu. Daha sonra Hacı Bekir ailesi uluslararası sergilere katıldı. 1873'te Osmanlı şekerlemeleri Viyana'da tanıtıldı, ardından Chicago 1893 dahil başka Avrupa ve Amerika sahneleri geldi. Lokum dükkandan çıktı, madalyaları, ambalajı, markası ve köken hikayesi olan bir sergi nesnesine dönüştü. Yine de lokumun yalnızca vitrinlerde yaşamadığını unutmamak gerekir. Osmanlı ve Türk evinde o bir jestin parçasıydı. Misafir geldiğinde kahve, su ve tatlı sunulabilirdi. Bayram geldiğinde tatlılar çocuklara, komşulara, akrabalara giderdi. Aile bir ziyareti kabul ettiğinde lokum kutusu sakin bir saygı işaretine dönüşürdü. Büyük bir yemeğin aksine lokum ortak sofra gerektirmez. Küçüktür, paylaşılabilir, zariftir ve kullanışlıdır. Gücü tam da bu toplumsal esnekliğindedir. Üsküdar'daki bir eve, Eminönü'ndeki bir dükkana, bayram kutusuna, kız isteme ziyaretine, otel salonuna ve diplomatik hediyeye uyum sağlayabilir. Uzun ömürlü olmasının bir nedeni daha vardır. Lokum yolculuğa dayanır. Baklavanın şerbetten ve kırıntıdan korunması gerekir, sütlü tatlılar tazelik ister, sıcak yemekler hemen tüketilir.
Lokum ise kesilebilir, pudraya bulanabilir, kat kat dizilebilir, ahşap ya da karton bir kutuya konup daha uzaklara gönderilebilir. Bu yüzden liman, demiryolu, sergi, turist ve göçmen dükkanı için elverişli bir ürüne dönüştü. Bu anlamda misafirperverlik kadar ticaretin de tatlısıydı. Yumuşaklığı ev içiydi ama biçimi ticari açıdan zekiceydi. Eski hazırlama ilkesini özüne indirgersek, lokum şerbet ve sabırla başlar. Şeker suda eritilir, gereken yoğunluğa kadar kaynatılır, ayrı yerde nişasta suyla açılır ve kütlenin koyu, pürüzsüz, uzayan bir yapıya kavuşacağı biçimde eklenir. Sonra nişastanın o esnek yarı saydamlığı vermesi için karışım uzun süre hafif ateşte tutulur. Son aşamada aroma eklenir. Gül suyu, sakız, limon, bergamot ya da içine çoğu zaman fıstık, fındık veya ceviz karıştırılır. Donan kütle küpler halinde kesilir ve pudra şekeriyle nişasta karışımına bulanır. Tarif kağıt üzerinde basit görünür. Ateşte ya da zamanda yapılan hata dokunun diplomasisini yapışkan bir başarısızlığa çevirebilir. Peki çevresinde bu kadar rakip ve bu kadar tartışmalı anlatı varken lokum neden kaldı? Çünkü aynı anda birkaç ihtiyaca cevap veriyordu. Tatlıydı ama ağır değildi. Gösterişliydi ama mutlaka pahalı olmak zorunda değildi. Gelenekseldi ama tadını kolayca değiştirebiliyordu. Ev içiydi ama yabancıya da iyi satılıyordu. Onu Osmanlı Sarayı'yla, Bahçekapı'yla, İstanbul çarşılarıyla, bayramlarla, misafir kutularıyla ve Avrupa vitrinleriyle ilişkilendirmek mümkündü. İmparatorluğun, damak zevkinin, ambalajın ve turistik bakışın değişimini atlattı. Çünkü yalnızca bir tarif değil, kültürel temasın kullanışlı bir biçimiydi. Lokumun tuhaf gücü de tam burada yatar. Büyüklüğüyle, ateşiyle ya da nadir etiyle etkileyen bir yemek değildir. Onun başlıca iddiası yumuşaklıktır. Tat içinde, ikram hareketinde, dükkandan saraya, İstanbul'dan Viyana'ya, Türk evinden İngilizce'deki Turkish Delight adına uzanan yolculukta. Küçük bir şeker ve nişasta küpü Osmanlı mutfağının en karmaşık tatlısı olduğu için elçi olmadı. Başka bir insana kolayca uzatılabildiği ve neredeyse reddedilemediği için elçi oldu.